Bu bölümde denetim fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Peki ne işimize yarayacak? Daha önce mantıksal veri doğrulama, mantıksal koşullu biçimlendirme, filtreleme gibi işlemlerde bu tarz şeylere ihtiyacınız olacak, araçlara. Bunun yeri şurası, daha fazlası var ama biz sadece en sık kullanılanlardan bahsedeceğiz. Formüller sekmesine geliyorum. Buradan bilgi fonksiyonu. Çift mi, boşsa, formülse, hataları ayrıyeten işleyeceğiz. Bu başka konu. Metin değilse, metinse, sayıysa gibi örnekler var. Tek mi, çift mi diye. Bunlardan en sık kullanılanları bu bölümde işleyeceğiz. Boşsa formülü şöyle eşittir. Boşsa yazıyorum. Taba bastım. Şu hücreye basalım. Enter'a bastım. Şu anda boş olmadığı için yanlış değeri üret. Silersen bunu doğru değeri üretiyor. Mantığı bu. Gelin bunu renklendirme aracıyla yapalım. C9 yazdım. Eğer koşullu biçimlendirmede kullanmak istersem seçerim burayı. Şuradan yeni kural formülü yazalım. Eşittir. Boşsa parantez açtım. C9 yazıyorum. Parantezi kapattım. Arada şu biçimini de halledelim. O aradan çıksın. Bir tane renklendirme işlemi. C9 tamama bastığımda formül kopyalama işlemiyle C10, C11 ya da yatay hücre sabitleme işlemi yok. Herhangi bir dolar olmadığı için yatay ve dikey kopyalama işlemi gerçekleştirecek. Tamama bastığımda buradaki oluşan yanlış doğru işlemi renk olarak karşımıza çıkıyor. Mesela 30 rakamını siliyor. Hemen renklendi. Boşsa formülü var çünkü arkada. Bir değer yazıyorum, renk kalktı gibi kullanabilirsiniz. Şimdi diğer örneğimize formülse. Bu da şu hücrede formül var mı diye baktı. Bakalım hücrenin içine. Bu formülü şuradan eşittir deyip herhangi bir adres yazsam. Bakın burada formül var diyor. Malum çok listelerde formülü görmemiz imkansız ama koşullu biçimlendirmeyle renkli şekilde hemen göreceğiz. Formülü gene alalım. Aralarda formül yerler var. Seçelim bunu. Koşullu biçimlendirme, yeni kural. Formül kullan. Formülü yapıştırdım. Kopyalama işleminden faydalanarak göreceğiz. Evet, hiç formül yokmuş bu arada. Şurada var sadece gördüğünüz gibi. Mesela şurayı eşittir deyip buraya eşittir deyip bu şekilde yaparsam buraları formüllü olduğunu tespit edebiliyor. Bu da başka bir formül kullanacağımız. Şimdiki bölümde aslında veri tiplerine göre mantıksalsa, metinse, sayısanın davranışlarını izleyeceğiz. Buradaki hikayenin aynısı. Yani bir listeye mantıksalsa 0-1 değeri ya da doğru yanlış değerini görürse, metinse, sayıysa aradaki farkı göreceğiz. Şurada da formülü izleyeceğiz. Mesela mantıksalsa deyip şuradaki hücreyi seçsem. Bana ne dedi? Yanlış. Hücrelere bakalım. Burası metin, bunlar sayı. Bu mantıksal mı yoksa metin değeri mi? Onu anlayacağız. Mesela burası da kök denildiğinde sayı var. Sayı olarak mı tanıyacak? Onu göreceğiz. Bunları izleyeceğiz. Excel'in veri tiplerini daha iyi anlamış olacağız. Bu formülü burada yaptım. B6 diye. Formülü aşağı kopyalayalım. Bakalım inceliyoruz. Mantıksala buna dedi ki mantıksal değil. Bunlar mantıksal değil. Hatırlarsanız bazen 0-1'i kullanıyorduk ama Excel 0-1'i mantıksal olarak tanımıyor. Evet, buradaki metinsel de olsa bakın tekst olarak yazılmasına rağmen bunu mantıksal olarak tanıyor. Burada doğru dedi. Evet, burada zaten mantıksal değil. Şimdi gelin bunun metinsel kısmına bakalım. Metinse diyeceğim. Buna zaten metin diyecek. Evet, doğru dedi. Çift tıkladım. Hepsi de metin değil dedi. Şuraya tekrar vurgu yapmak istiyorum. Buradaki 50 yazılmış doğru yanlışa da metin değil dedi. Bu kelimeyi Excel ayrı olarak tutuyor. Bunu metin olarak görmüyor. Bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Sayıysa diyelim. Sayıya bakalım. Bunu seçtim. Çift tıkladım. Evet, 3 tane doğru var. 0, 1, 2'ye dedi. Bir de tarihe doğru dedi arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi. Neden? Bunun kök nedeni de zaten tarih olduğunu biliyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. 3 tane metinsel aradaki farkı görmüş olduk. Bir de böyle kolay bir şey yapalım. Tekrar son bir örnek. Çift mi? Çift mi diye mesela sorarsam 137 mesela çift değilmiş. 136 yaparsam tek olduğunu çıkartıyor. Sadece şu iç örneği yapmak istiyorum. Ama 2 tane örnek yapacağım. Çift mi tek mi yapacağız? Şöyle bir formül kullanacağım. Çift mi diyeceğim. Tabii eşittir kullanacağım başına. Çift mi? Parantez açtım. C75 parantezi kapıyorum. Formülü kopyalayalım. Diğerini de hızlıca yapıştırmış oluruz. Buradan renklendirdim. Mesela çiftler yeşil olsun. Tamam dedim. Evet, gördüğünüz gibi çift rakamların hepsi yeşil oldu. Aynı formüle bu sefer yeni kural tekrar üzerine bir formül daha yazacağım. Bu da çift mi yerine şurada F2 yapıyorum. Gezin ve tek mi diyorum. Bu da onun kardeşi. Çift mi tek mi diye 2 tane formül var. C75. Bu da kırmızı olsun diyeceğim. Tamam'a bastım. Gördüğünüz gibi 441'e kırmızı. Mesela 442 yazdığım anda burası kırmızıdan yeşile dönüyor. Daha da merak ediyorsanız inceleyebilirsiniz.